2 saatten fazla süren, daha yüksek bütçeli, kötü bir Star Wars hayran filmi düşünün ve karşınızda Snyder'ın Netflix için son başarısızlığı var. Bundan 1000 yıl sonra güneş patlamamışsa ve insanlar hala 1000 yıl önce vizyona girmiş filmleri tartışıyorsa, Zack Snyder'ın Rebel Moon adlı tuhaf bilim kurgu serisi hakkında ne söyleyeceklerini merak etmek mümkün değil. Geçen yıl Rebel Moon 1. bölüm, Ateşin Çocuğu ile başlayan ve şimdi Rebel Moon 2. bölüm Scargiver ile devam eden bu film, şimdiye kadar yapılmış en şaşırtıcı film ikilisi haline geldi. Sorunun bir kısmı, harika filmlerin bile kolayca gözden kaçırılabileceği Netflix'te yayınlanmasından kaynaklanıyor. Ancak her bölüm aynı zamanda gerçekte asla gerçekleşmeyen bir şeyi daha kuruyor. Bu, militarist imparatorluğun baskıcı güçleriyle savaşmak için bir ekibin toplanması etrafında inşa edilen 1. bölüm için biraz mantıklıydı. Ancak tuhaf olan, 2. bölümün, ilkini bu kadar yorucu yapan aynı tuzaklara ne kadar çok düşmesidir. Bu yıl Netflix'te premieri yapılacak en kötü şey değil ama en unutulabilir olanlardan biri. SNY başlangıçta projeyi Star Wars'un bir parçası olarak tasarladı ve ardından onu sözde orijinal bir tür çalışması olarak yeniden inşa etti. Bu kök salmaya değer bir şey. Ancak türde yeni bir şeyler yapmaya çalışmak takdire şayan olsa da bu devam filmi, çalışmanın yalnızca genel anlamda orijinal olduğunu ortaya koyuyor. Her şey sanki sadece yıldız savaşlarından değil, deneyime yeni bir şey eklemeden daha iyi bilim kurgu filmlerinden de yükseliyormuş gibi geliyor. Scargiver sadece Snyder'ın The Empire Strikes Back'i değil, aynı zamanda 1. bölümden bile daha kötü. Sanki her şey geriye doğru gidiyormuşçasına hırsları sonsuz derecede küçüldü. Bunun yavaş çekimde gerçekleşmesi, onu çok daha yorucu hale getiriyor. Hiçbir macera duygusu yok, karakterlerle duygusal bir bağ yok ve en kötüsü, aksiyon son derece sıkıcı. Bu, Watchmen'i ve hatta Sucker Punch'ı bile savunacak olan Snyder'ı sık sık takdir edenlerden biri. Scargiver bir felaket değil ama çok daha kötü bir şey, sıkıcı. 1. bölümdeki olayların kısa bir süre sonrasını ele alarak, Weld dünyasına geri dönen Scargiver'ın kendisi Kora'ya eşlik ediyoruz. E.D. Skrein'in canlandırdığı Atticus Noble'ı öldürdüğünü ve karakterler bunları açıkladığında zaten hiçbir anlam ifade etmeyen nedenlerden dolayı bunların açıkta olduğunu düşünüyor. Tabii ki çok geçmeden biz izleyicilerin zaten bildiği şeyi öğreniyorlar, o dirildi. Bu nedenle Kora, Gunnar, Titus, Nemesis, Tarak ve Milius, kendilerini geride bırakan bir düşmana karşı yapılacak saldırıya hazırlanmak zorundadır. Daha çok ilk filmde yapılan ama artık gerçek bir yermiş gibi hissettirmeyen tek bir gezegene mahsus standart bilim kurgu olaylarının aynısı. 1. bölümde bize diğer gezegenlere ve geçmişlere kısa kısa bakışlar göstererek ulaşmayı başardığı, zaten geçici olan her türlü entrika burada ortadan kaldırılıyor. İzleyici çoğunlukla, bir masanın etrafındaki herkesin bir açıklama ruleti oyununda sırasını aldığı gülünç bir konuşma sahnesi de dahil olmak üzere çok sayıda geri dönüşü izliyor. Sanki bu film, son filmin yaptığı her şeyi aşırı hızda yapıyor, karakterler hakkında edinebileceğimiz her türlü içgörüyü birbiri ardına gelen hantal monologlarla sınırlandırıyor. Neredeyse kasıtsız olarak komedi olmasına rağmen, 2. bölüm, kendisini herhangi bir işin iddia ettiğinden daha fazla ciddiye alan bir slogandır. Kora hala grubun en gelişmiş karakteri ama bu pek bir şey ifade etmiyor. Bunların hiçbiri, yazının ne kadar dağınık olduğu kadar oyuncu kadrosunun hatası değil. Bautella, daha önce Kingsman, The Secret Service ve Climax gibi filmlerde dikkate değer bir etki yaratarak tek başına fiziksel varlığıyla neredeyse bir sahneyi taşıyabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Ancak Scargiver ona bunu yapması için pek fazla şans vermiyor. Belki de en talihsiz olanı, filmlerde uzun süredir yeterince değer verilmeyen Haunsu'nun burada yine harika işler yapmasıdır. Grup savaşa girmeden önce yaptığı konuşma, sonraki aksiyona duygusal açıdan darbe vuracak türden gösteriyi durduracak bir an olacak gibi görünüyor. Sık sık kısaltılan sahnelerde yalnızca birkaç satır aldığı için bu gerçekleşmemekle kalmıyor, aynı zamanda aksiyon o kadar da etkili değil. SNY daha önce de birçok filminde ağır çekimden yararlanmıştı. 300 bunu her şeyi neredeyse efsanevi bir görsel gösteriye dönüştürmek için kullandı ve Sucker Punch, kameranın karakterlerle daha çok dans ettiğini gördü. Ancak The Scargiver'da bu teknik genellikle dinamik olmaktan çok mesafeli. Bunun bir kısmı, bu karakterlerden herhangi birini ne kadar az tanıdığımızdan kaynaklanıyor. Bu, ana oyuncu kadrosunun ötesine geçerek tek boyutlu seviyeye zar zor yükselen Weld sakinlerine kadar uzanan bir sorun. Sözde önemli birkaç karakter öldüğünde bile, beyaz perdeye çıktığı sırada zar zor tanıyabildiğimiz ama tanıyabileceğimiz birinin yasını tutuyorsunuz. Özünde boş olsa da her biri görünüm ve dövüş stili açısından farklı. Filmin sürekli olarak karşımıza çıkan asıl sorunu, aksiyonun yetersiz olması. Neredeyse son bir saatin tamamının buna odaklandığı düşünülürse ciddi bir sorun teşkil ediyor. Son perdedeki
filmdeki deneyimde heyecan verici bir şeyler varsa, tüm düz karakterler bir kenara bırakılabilir. Daha ilgi çekici aksiyon koreografisi ve sahnelemenin kısa flaşları var. Ancak Scargiver'da aynı sıklıkta tökezliyor. Snyder'ın bahsettiği R dereceli kesimle daha fazla etki yaratıp yaratmayacağını merak edebiliriz. Mesele şu ki, sadece kesme yayınlanmadı. Aynı zamanda her şeyin koreografisi ve çekim şekli aynı kalacaktı. Her şey, Anthony Hopkins'in büyük ölçüde boşa giden bir ağırbaşlılıkla seslendirdiği belirli bir robotik karakterin etrafında şekilleniyor. Ancak bu bile bir hayal kırıklığı. Oldukça hızlı geçmesinin yanı sıra Scargiver, tamamen farklı ve potansiyel olarak daha iyi bir filmden bir karakter getiriyormuş gibi hissettiriyor. Filmin bu unsurunu daha fazla keşfetmenin var olan olasılıklarını görebilirsiniz. Ancak ikinci bölüm için daha sonra karakterlerin, ne kadar azının uzaktan göründüğü nedeniyle acı verici bir şekilde kısıtlanan ateşli bir gemiye düştüğü yumuşak patlayıcı bir final lehine bunları terk etmek, gerçeğe yakın. The Scargiver'ın doruk noktası, Star Wars'tan daha da utanmadan yükselmeye başlıyor. Ancak bu yalnızca yüzeysel. Daha fazlasını elde etmeye hazırlansa bile, kaderin tersine çevrilmesinde veya açığa çıkmasında aynı yankıyı yaratmayı başaramıyor. Garip bir şekilde, en çok düşündüğüm film Denis Villeneuve'ün Dune, Part 2'suydu ve bu film ne yazık ki Rebel Moon için bu hafta başında yayınlanmaya başladı. Her biri hikayelerini iki parçaya ayırıyordu ve her biri finalleriyle daha da genişlemeye çalışıyordu. Aradaki fark, Villeneuve's Dune'un her bir bölümünün çoğunlukla kendi başına çalışabilmesi, ikincisinin birincisinden daha iyi olması ve potansiyel bir üçüncü filme hak edilmiş bir ilgi yaratmasıdır. Scargiver, bundan sonra ne olacağına bakmakla o kadar meşgul ki, hikayenin oraya ulaşmasıyla uzaktan bile ilgilenmemizi sağlayacak gerekli adımları atmakta sürekli başarısız oluyor. Rebel Moon'un her iki kısmı da işe yaramıyor, aynı zamanda The Scargiver'ın notu o kadar düşmüş ki, serinin daha fazlasını geri alması zor olabilir. Hikaye kendisini o kadar kapsamlı bir şekilde daraltıyor ki, zorunlu bir kapanış konuşmasında sarkan bir ipliğe ulaşmaya çalışıyor. Snyder'ın sadece başka bir film değil, toplamda 6 film daha yapmak istediğini ifade etmesi, onun daha önceki çalışmalarını takdir edenleri de heyecanlandırabilir. Şimdi bu ikisini görenler için bu bir sataşma yerine tehdit gibi geliyor.